Bir konser karanlık bir amaç için kullanılabilir mi? Bu binlerce kişinin katıldığı ve kimsenin farkında olmadığı bir ritüele dönüşebilir mi? İnsanlar bir amaç uğruna ne kadar büyük bir fedakarlık yapabilir? Tüm bu simgelerin ve mesajların anlamı da ne? Houston konserinde 10 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul'da ise 118 bin kişi aynı anda aynı şeyi bağırdı. Ve her ikisinde de kimsenin açıklayamadığı şeyler var. ...2021 yılı. Houston, Texas. Travis Scott akşam bir konser düzenleyecek. Konser alanı eskiden kullanılan bir Luna Park. 2005 yılında kapılarını kapatan bu Luna Park'ın adı Astroworld'tü. Parti bitti. Artık ışıkların kapanma vakti. 37 yıllık Houston tarihinin sonuna geldik. Bu akşam Six Flags Astroworld temelli olarak kapatılıyor. 2018 yılında kendi adını taşıyan albümünü çıkardığında kapatılan Luna Park'ın anısına bu ismi koydu, yani Astroworld'u. Ölü bir yerin ismini. Kasım 2021'de Scott sahneye çıktı ve her şey güzel gidiyordu. Her şey sarpa sarmak üzereydi. Kısa bir süre geçtikten sonra bazı gençler yardım çığlıkları atmaya başladı. Çünkü boğuluyorlardı. Bazıları yere düşmüştü ve onlara yardım edilemiyordu. İnsanlar orada bir yığın oluşturmuştu ve bu işte bir anormallik vardı. Scott bağırışlara ve el işaretlerine rağmen sanki bir şey olmamış gibi şova devam etti. Bazıları dayanamayıp sahnenin köşesine dahi çıktı ama yine de konsere ara verilmedi. Orada değildiniz. İnsanlar ölüyor. Birilerini kurtarabilirim. Aileleri var. Birilerini kurtarabilirim. Orada birileri ölüyor. Gösteriyi durdurun. Durdurun. Şarkı yüzünden duymamıştır diyebilirsiniz ama müzik birçok kez kesildi ve insanlar bağırıyordu. Ama Scott bunu sanki bilerek görmezden geliyordu. Neticede 10 genç hayatını kaybetmiş ve onlarca kişi ölümden dönmüştü. Ama bazılarına göre ölenlerin sayısı çok daha fazlaydı. Olaydan bir süre sonra daha önce okültizm ve ezoterik ritüeller konusunda uzman olan biri bu konserin normal olmadığını, Travis Scott'ın şöhret basamağındaki en önemli kademeye ulaşmak için bunu yapmak zorunda olduğunu belirtti. Artık bunları filmlerde, televizyonlarda, müzik dünyasında açık açık görüyorsunuz. Mesela yakın zamanda Travis Scott'ın konserini gördük. O bence çok büyük bir ritüeldi. Sahne tasarımı adeta bir şeytan ağzını ya da bir portalı andırıyordu. Sonra insanlar yaşananların tesadüf olmadığını söylemeye başladı. Tabii eleştirilere karşı hayır bu sadece sanatsal ve kışkırtıcı bir görsellikti diye cevap verdiler. Ama benim gibi bu konuların içinden gelen insanlar bunun sıradan bir sahne şovu olmadığını bilir. Bana göre orada bir ritüel gerçekleşiyordu. Travis Scott'ın sahip olduğu gücü satanizm ve benzeri uygulamalar yoluyla elde ettiğine inanıyorum. Bu yüzden daha üst seviyeye çıkmak için bir tür fedakarlık yaptığını düşünüyorum. Dinleyince böyle şeyler insana saçma ya da uydurma geliyor. Ama konser alanında kaydedilen bazı görüntülere bakınca insan bir an duraksıyor ve düşünmeye başlıyor. Epstein olayında kimsenin inanamayacağı şeylerin gerçek olabileceğini gördük. Bu yüzden hiçbir şeye imkansız dememek gerekiyor. Konser alanındaki en ilginç şeylerden biri girişteki bu figürdü. Travis Scott'ın devasa kafası. İnsanlar konser alanına girerken tünel şeklindeki bu ağızdan geçiyordu. Bu görüntü tıpkı Orta Çağ'daki ünlü Christ in Limbo adlı eseri andırıyordu. Araf'a iniş ve cehennemin istilası olarak da bilinen bu eser, Hristiyan teolojisine ve sanatına konu olmuş çok önemli bir tasvirdir. Tablo, Hristiyan teolojisindeki cehennem sahnesini anlatır.
günahkarların ölümden sonra uğrayacağı azap yeri. İşte yukarıda yer alan bu figür ise cehennemin ağzı olarak biliniyor. Orta çağdaki bazı insanlar cehennemin girişini işte bu şekilde dev bir canavar ağzı olarak tasvir ediyordu. Travis Scott'ın figürüyle neredeyse aynı. İnsanlar içeriye girdiklerinde konserden hemen önce bir yazıyla karşılaştılar. Bir portal şeklinin tam ortasında "See ya on the other side", Türkçesi öbür tarafta görüşürüz olan ve ne anlam çıkarılması gerektiği bilinmeyen bir yazı. Aynı şekilde Astra World konserinin duyuru temasında dev bir portal görseli kullanılmış, insanların bu portala doğru çekildiği gösterilmişti. Kenarda ise "Gözlerinizi yepyeni bir evrende açın" yazıyordu. Konser sırasında ise dev bir göz insanlara doğru bakıyor, bu daha sonra bir portal şekline dönüşüyordu. Konserin ortalarında ise bir el onlara doğru uzanıyordu. Önce böyle bir duyuru görüyorsunuz. Sonra konsere böyle bir ağızdan giriyorsunuz. Girdiğinizde öbür tarafta "Görüşürüz" yazısıyla karşılaşıyorsunuz. Sahnede portallar görüyorsunuz ve sonra birçok kişi hayatını kaybediyor. Üstelik bazıları onların bilerek engellenmediğini iddia etti. Travis Scott'ın yer aldığı sahne T şeklindeydi ve hayranları içeriye doğru sol taraftan gelmeye başladı. Diğer kısımlarda bir sorun yoktu ama bir kısım inanılmaz hatalı tasarlanmıştı. Sanki insanları köşeye sıkıştırmak için planlanmış gibiydi. Bu bölümün herhangi bir çıkışı yoktu ve geride gidilemiyordu. Biriken insanlar orada bir yığın oluşturdu ve geri dönülemez sonuçlar ortaya çıktı. Scott'ın hemen sağında yer alan bu görüntüyü 1 saat boyunca görmemesi imkansızdı. Konsere devam etmesi insanları şok etmişti ve kimse buna bir anlam verememişti. İnternette yayılan komplo teorisi ise ölümlerin bir ritüel ve kurban adamı olduğuydu. Konsere gidenler Scott'ın konseri bilerek durdurmadığını ve insanların ölümüne göz göre göre izin verdiğini söylediler. Dünyaca ünlü bazı kişilerin şöhret olabilmek için bazı şeyleri feda ettiklerine dair birçok itirafı var. What was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Long time ago, and I'm holding up my hand What was your bargain? to get where I am now. İşte bu noktada Travis Scott'tan gerçekten bir şeyler yapması mı istendi bilmiyorum. Ama öyle bir dünyada yaşıyoruz ki insan her ihtimali düşünmek istiyor. Travis Scott'ın konserinden yıllar sonra Kanye West rekor kıran bir konser düzenledi. İstanbul Olimpiyat Stadında gerçekleşen konser çok ilginçti. Avrupa ülkeleri onu antisemitik açıklamaları yüzünden yasaklamışken 10 yıl sonra ilk kez bir Avrupa ülkesinde, Türkiye'de konser verecekti. Konser alanının ortasında devasa bir dünya vardı ve Kanye West konser boyunca bunun üzerinde durarak şarkılarını söyledi. Onu izleyen pek çok kişi sadece müzik gördü. Ama bazı sorular takıldı akıllara. Neden sadece dünyanın yer aldığı bir sahneydi bu? Neden maske takmıştı? Ve konserin etrafında dolaşan neredeyse hiç tanımadığımız o kadın. İsmi Michelle Lemy. Daha önce modayla uğraşıyordu. Görünüşü moda dünyasında bile sıra dışı. Her sabah alnına siyah bir çizgi çiziyor. Altın ve elmas dişlere sahip. Karanlık ve katmanlı kıyafetler giyiyor. Birçokları onu büyücülük ve okültizmle ilişkilendiriyor ama kendisi bunu reddediyor. I like the morning the best. There is all that time of some kind of ritual. Aynı kişi Travis Scott'la da yakın ve onunla da iyi ilişkileri var. Konser sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral bunun sıradan bir müzik organizasyonu olmadığını söyledi. Ayrıca Lemy'nin orada bulunmasını okültizm ve karanlık sembollerle ilişkilendirip bu konserin arkasında başka amaçlar olabileceğini ima etti. Kanye West'e dönersek, kendisinin "Ben Tanrıyım" sözlerini içeren bir şarkısı var. Konserde dünya üzerinde tek başına yer alması, yani dünyayı ayaklarının altına alması, buna bir gönderme mi, ritüelistik bir amaç mı yoksa sadece bir konsept mi bilmiyorum. Ama birkaç yıl önce kendi ağzıyla Jay-Z ve Beyoncé'yi kara büyü yapmakla suçladığını biliyorum. Sektördeki insanları kontrol edebilmek için büyü yaptıklarını söylemişti. Hatta dedi ki, "Annem kurban edildi. Hollywood'da birçok insan kayboldu. Onlar para kazanmak ve travma yaratmak istiyorlar. Ama Tanrı beni seviyor." Konserine gittiğimiz ya da takipçisi olduğumuz insanların ne haller içerisinde olduklarına bir baksanıza. Neler söylüyorlar. Onlar bunları söylerken, hatta subliminal mesajlar içeren konserler düzenlerken bunların ritüel olabileceğinden şüphelenen insanları paranoyak ya da akıl hastası olarak görmek biraz acımasız olmaz mı?
Peki kim daha mantıklı görünüyor? Sahneye çıkıp ben tanrıyım diyen, annesinin kurban edildiğini söyleyen, kara büyüden bahseden, sürekli subliminal mesajlar gönderen, sahnesinde can çekişen insanları umursamayan bu sanatçılar mı? Yoksa dur bir dakika bunlar bana tuhaf geliyor diyerek şüphelenen insanlar mı? Bir şeyi ritüel yapan mutlaka karanlık bir yer ya da gizemli insanlar değildir. Kitlesel bir deneyim yaratmak, aynı anda aynı duyguyu aynı sözlerle binlerce insana hissettirebilmek. Bunlar da bir tür programlamadır. Buna büyü diyebilirsiniz, psikoloji ya da pazarlama. Sonuç değişmiyor. İnsanların bir yerlere gelebilmek ya da bir şeyler sahibi olabilmek için neler yapabileceğini tahmin dahi edemezsiniz. Ne düşündüğünüzü ya da ne hissettiğinizi yorumlara yazın ve bunu beraber tartışalım. Ben Nigma. Görüşmek üzere. Que solo están en la cabeza.